Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle artan iplerim var elimde. Hepsi koton. Şu farklı bir marka ama kalınlıkları aynı. Bir süeter modeli bu arkadaşlar. Motifini paylaşacağım sizlerle şimdi. Harika bir süeter oluyor. Şu renkli ortadan başlıyoruz. Kare bir motif. Şimdi 5 tane zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. İlk zincire giriyoruz, birleştiriyoruz ve 2 tane zincir çekiyoruz. Bu 2 zincir birinci trabzanımız olacak. Şimdi bu halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, şöyle biraz çekelim ve 16. Evet, 16 tane trabzanımız olacak. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi ilk yaptığımız bu zincirin tepe noktasına şöyle şu yuvaya girerek burayı birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu ipimizi kesiyoruz. Sıkıştıralım. Bej rengine geçiyorum. Bir tane zincir çekerek gelelim şöyle. Herhangi bir iki trabzanın arasında. Yuvaya şöyle batmayacağız. İkisinin arasına gireceğiz. Bir sık iğne yaparak önce buraya sabitliyoruz. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı dolayalım. Aynı yuvaya 2 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 2 trabzanın arasına batarak. Şimdi 3 tane zincir, pardon 2 tane zincir ve 2 tane atlıyoruz. 1 2, bu araya giriyoruz. 3 tane üçlü trabzan olacak. Tekrar 2 zincir, bir doladım. 1 2, hemen ikincinin yanındaki araya giriyorum. Önce bir ilmek, sonra 2 2 çekerek çıkıyorum. 3 tane. 2 zincir, yine 2 trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki araya giriyoruz. Evet, 3 tane sıra sonuna kadar, şurada ilmeğin arasına girdim. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Şimdi şurada da şu ipimizi gizleyelim. 1 2 atladık. 1 2 ve 3. 2 zincir, tekrar 1 2 atlıyorum. Tekrar 2 zincir, 1 2 ve 3. 2 zincir, burayı gizleyerek geldim, bakın buraya kadar. Şimdi şuraya da yapalım, sonra keselim. 1 2 atladım, yine sonda da 2 tane kalacak. Bu araya giriyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. Pardon, üçüncüyü yapamadım, şimdi oldu. 2 zincir ve geliyoruz, burada ilk çektiğimiz zincirin şöyle tepe noktasına batıyoruz.
kaydırarak birleştiriyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum burada. Şu arkadaki ipleri hep altlarda gizlediğim için direkt keserek temizleyebilirim. Bu işlemi tabii en sonda da yapabilirsiniz. Şimdi bunu bırakıyorum. Şimdi şöyle pembe rengimize geçiyoruz. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir. Şimdi şöyle tığımızı bir kez dolayalım. Yine herhangi bir boşluktan, bakın bu boşluktan giriyorum. Tığımda 3 ilmek var doladığım için üçünü birlikte çektim. Sonra tığımı doladım. Buraya batarak üçlü trabzan yapıyorum. Şunu da bir trabzan olarak düşünelim. 2 oldu. 3 4 5 6. Buraya kadar üçlü trabzan yaptık. Şurada yalancı sık iğne yaptık. Sonra 1 2 3 4 5 tanesini üçlü trabzan yaptık. Şimdi bunu doluyoruz. Aynı boşluğa girerek üçünü birlikte çekiyoruz bu şekilde. Toplamda bunu da trabzan gibi sayarsak 7 tane olacak. Ortada 5 tanesi üçlü trabzan. Şimdi tekrar bakın tığımı doluyorum. Burada daha net anlaşılır. Yalancı sık iğne ile giriyorum. Başta ve sonda bir tane yalancı sık iğnemiz. Tekrar tığımı doladım. Şimdi üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 tane üçlü trabzanı yapıyorum. Tekrar tığımı dolayıp aynı yuvaya batıyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. Bu şekilde çiçek çiçek görüntüsü olacak. Tekrar tığımızı doluyoruz. Bu aralarda zincir çekmiyoruz. Direkt tığımızı dolayıp bir sonraki boşluğa şu şekilde geçiş yapıyorum. Burada tığımı doladım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptık. 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar tığımı doladım ve bir tane yalancı sık iğne ve tekrar bir tane yalancı sık iğne ile diğer boşluğa geçiyorum. Evet, etrafını bu şekilde dolanıyoruz. Şimdi buraya kadar gelelim. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi burada ilk yaptığımız sık iğnenin üzerine geliyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi kesiyoruz. Evet. Şimdi yeşil renge geçiyoruz arkadaşlar. Tabi burada renk seçeneklerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu istenen süeter bu renklerde olduğu için böyle yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekelim ve şu yaprakların herhangi birinin arasından bir tane sık iğne ile birleştiriyorum. 2 tane zincir. Bu 2 zincir ara trabzanı için. Biraz daha sıkı yapmam gerekecek sanırım, bol kaldı. Şöyle. Evet, 2 zincir. Burası dediğim gibi trabzan olarak düşünün. Sonra 5 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şimdi bu yaprağı atlıyoruz. Buraya araya geçiyoruz. Buraya bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir. Aynı yuvaya tekrar giriyoruz. Bir trabzan daha yapıyoruz. Üçlü trabzan bu şekilde. Evet, 1 2 3 4 5 zincir, tekrar bir sonraki her yaprak arasına batıyoruz. Bakın buralara batıyoruz. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 2
1 2 3 4 5 zincir. Şimdi tığımı doladım. Bir sonraki araya giriyorum. Bir tane üçlü trabzan, yuvarlak olan modeli kare hale getireceğiz şimdi. 5 tane zincir, tekrar bir tane üçlü trabzan, 1 2 3 4 5 zincir, bir kez tığımı doladım. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Yani 2 2 çektik. Evet, çekemedim. Şöyle göstereyim diye uğraşırken bakın şöyle köşeler yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir, buraya da bir köşe yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan, 1 2 3 4 5 zincir, tekrar aynı yere bir tane daha üçlü trabzan, 1 2 3 4 5 ikili trabzan, 1 2 3 4 5. Şimdi buraya da bir köşe yapıyoruz. 5 tane zincir, tekrar bir tane trabzan. Şimdi pembeyi gizleyemedik. Bunu arkada yürüterek gizleyeceğiz. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi buraya geliyorum. Bakın şöyle 1 2 ikinci zincire batalım. Yani orada bir ikili trabzan varmış gibi bir görüntü olacak. Şöyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar ipimi kesiyorum ve şurada kullandığımız bej rengine tekrar geçiyoruz şimdi. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle başlayalım. Bakın köşeden başlayabiliriz. Tığımızı bir kez dolayalım. Sık iğne yaparak, gerçi sık iğne yaparak da başlayabiliriz. Köşenin içine bir sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu ipi gizleyelim buradan. Boşluğa batarak 1 2 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Zincirle 3 tane olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Köşeye tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi bir zincir. Bu 5 zincir çektiğimiz boşluklara da yine 5 tane trabzan yapıyoruz. İpi gizlemeye devam edebiliriz burada. 1 2 3 4 ve 5. Bir zincir çekiyoruz, diğer boşluğa geçiyoruz. Yine buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Şimdi boşluğa batarak yaptığımız için trabzanlar bir tarafa toplanıyor arkadaşlar. Onu şöyle elimizle düzelteceğiz. Tekrar köşeye geldik. Yine bir zincir çekiyorum. Bir zincir, köşeye geliyoruz. 3 tane ikili trabzan. Pardon. Evet, ikili trabzan. Sonra 3 tane zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, yine boşluğa geliyorum. Bakın burada yine 5 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Buraya da yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde etrafını dolanıyorum, dönüyorum. Evet, kenarları tamamladım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve
buraya bu şekilde birleştirip bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kenarlardan birleştiriyorsunuz bir motif daha yaparak. Şimdi bir motif daha hazırlayayım ben. Evet, şöyle şimdi bir motif daha hazırladım. Bakın, iki kenarını tamamladım. Üçüncü köşeden birleştirmeye başlayalım. Şöyle yapalım. Şimdi köşede bir zincir çekiyoruz. Aynı motifi yapıyoruz son sırayı yaparken. Bunu isterseniz tabii ki bütün motifleri yaptıktan sonra dikerek de birleştirebilirsiniz. Nasıl dilerseniz. Ben şimdi tığla birleştirmeyi göstereyim. Bir zincir çektim. Motiflerin ters yüzü birbirine bakacak. Bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Şimdi köşe boşluğuna yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tabi bunu da bakın şimdi şöyle şu aralardaki boşluklardan da birleştirebilirsiniz. Tek tek bu trabzanların üzerinden de birleştirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu tek tek trabzanların üzerinden biraz bana zor geliyor açıkçası. Her bir trabzanda buraya birleştirmeniz gerekiyor. İkinci trabzanda buraya, üçüncü trabzanda buraya. Ama bu şekilde yaptığımızda şimdi zincir çekmeden şöyle şuraya girerek boşluğa değil de şu araya girersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Tığ doluyorum, bir zincir çekiyorum. Sonra bunun iplerini temizlemedim. Şöyle yeşil ipimizi de şuraya alalım. Boşluğa geliyorum. 5 tane trabzanımız var burada biliyorsunuz. Şimdi şöyle burada 3 tane trabzan yapıyorum. Üçüncüden 1 2 3 buradaki üçüncünün tepesine giriyorum. Birleştiriyorum. Tığımı doladım. Sonra örmeye devam ediyorum. Şimdi 4 ve 5. Tekrar bakın. Bu aradaki yuvaya giriyorum. Şöyle trabzan arasına bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Aralarda zincirlerimiz vardı. Bir sonraki yuvaya giriyorum şimdi boşluğa. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. Burada büyük bir açıklık olmasın diye 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bakın burada da 3. trabzanın üzerinden aldım. Tığımı doladım. 4 ve 5. Tekrar aradaki boşluğa geliyoruz. Burada yine zincirin içine giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle çok fazla boşluk oluşmuyor. Burayı da aynı şekilde köşeye geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradaki köşenin içine giriyoruz. Bir sık iğne, bir zincir tekrar ve dönüyoruz. Bu kadar. Bu şekilde birleştiriyorum yani. Dediğim gibi dikerseniz de güzel olur. Bütün motifleri eğer büyük hırkalar, bluzlar ya da süeterler yapacaksanız dikerek de birleştirebilirsiniz. 3 4 ve 5. Bir zincir tekrar buraya 5 tane trabzan. Bir zincir geliyorum, tekrar birleştiriyorum. Bir tane de zincir çekelim. Burada ipimizi kesiyoruz artık. Başka motifimiz yoksa tabii. Şöyle güzelce ütülendiğinde daha güzel duracaktır. Evet. Dediğim gibi bu bir süeter modeli. Yaka kısımlarında tığ işi lastik yapabilirsiniz. Omuz kısmına tığ işi lastik yapabilirsiniz. Birleştirerek bedeninize göre ölçerek uygulayabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim bana. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bu arada abone olmayı da unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.